Selamlar cehennem sakinleri ve Hazbun Hotel hayranları. Bu videomuzda Hazbun Hotel 2. sezon 4. bölümün incelemesini, ayrıntıları ve Alistair'ın o dramatik düşüşünü beraber inceleyeceğiz. Bu videoya geçmeden önce yıllardır testislerine beton yetmez dediğimiz Alistair'ın bu halde görmek, yani inan çok üzücü ve bu videoyu yaptığım için ayrı üzülüyorum. Fakat Alistair'ın yaptığı her şeyin bir sebebi olduğunu düşünürsek, emin olun bir sonraki videomda Alistair'ın neden böyle yaptığını ve arka plandaki yatan anlaşmayı ve dahasını sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de bu videoyu sizlerin yardımı ve teorileriyle beraber yapacağım. Çünkü bu videoda da sizden gelen yorumları da ele alarak hazırlamış bulunmaktayım. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçmeden önce hype desteği atarak veyahut da kanalıma katıl üyesi olarak erkenden videolarıma erişebilirsin. Ve daha fazla Hazbun Hotel videosu için de beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Charlie 3. bölümde yıktığı imajı tekrardan toparlamak ister ve kanala röportaj verebilmek için oraya gider, yani kanal 66'ya. Tabi sahnenin hemen sonrasında Alistair'ın sigara içtiğini ve içki içtiğini görmekteyiz. Adam perişan olmuş durumda. Tatlı bir detay var tabi burada. Alistair'ın Nifty'ye ne kadar çok sevdiğini şuradan anlayabiliriz. Aynasının karşısında hamam böcekleri bulunmakta. Bunlar Nifty'nin ona yapmış olduğu tacın ta kendisi. Yani böcek kralı unvanını verdiği final bölümünden kalma bir göndermedir. Alistair'ın Nifty ile arasında garip bir etkileşimi var ve önemli bir bağı var. Nedenini şu anlık bilmiyorum ama teorim varsa yorumlara yazabilir ve bir sonraki videoda yer verebilirim. Neyse, biz konumuza devam edecek olursak, bu sahnede Valentino'nun Angel Dust'a yazmış olduğu acayip bir mesaj var. Buradaki öyle bir Valentino'nun hayal gücü olduğunu anlıyoruz ki, yani dedim ki vay anasını sayın seyirciler. Birçoğunuz tabi bu görseli fark etmemiştir veya fark ettiyse de direkt okumadan geçmiştir. Burada Valentino'nun Angel Dust'a yazmış olduğu mesajda bir ada kiralayacağımızı, orada hapsolacağımızı ve orada bir tür seks videosu çekeceğimize dair bir tür senaryosal bir hikaye anlatmakta ve bu konuda da Angel onunla dalga geçmekte. Tabii sahnenin hemen sonrası Alistair odaya girer ve elinde ölü ördek bardağı içinde kan vardır. Bu arada da Lucifer'ın küçük bir geyiğe nişan almış, içinde kahve dolu da bir bardağı vardır. Bu iki gönderme aşırı iyi ve ikisi de hala daha birbirinden nefret ediyorlar ve birbirlerine laf sokuyorlar. Bu arada bakın arkadaşlar, Lucifer bir baş melek ve bu adam için bu kadar böyle testis geçilmesi bana aşırı mantıksız geliyor. Yani bir düşünün, adam cehennemin kralı. Yahu sizin korkudan altınıza işemeniz gerekirken bu adamla nasıl dalga geçebiliyorsunuz, valla ben anlamıyorum yani. Neyse, Charlie kanal 666'ya röportaja gider. Alttaki promptlara bir bakacak olursak da özellikle Hazbun Hotel kapalı kapıların ardındaki videonun yayınlanmasının ardından Charlie olan güvenin kırıldığını ve ona saygı duyulmadığını anlatmakta. Daha da komiği, sarhoş Lucifer Pentagram şehrindeki kuşları öfkeyle kovaladığını söyleyen bir adamın haberi var. Yine promptun devamında Charlie otele aldığı insanları bağladığı ve onları düdükle kontrol ettiği gibi bir garip haber var. Sonrasında tabi şükürler olsun ki Alistair'ın hikayesine dair eski bir hikaye öğreniyoruz. Yani oldukça eski bu arada arkadaşlar. Belki de 80-90 yıllık falan. Rose'un yanına gelen Alistair istifa ettiğini söyler ve Rose aşırı sinirlenir. Öğrendiğimiz üzere eskiden Alistair centilmen bir adamdı ve dünyada radyolar yapıyordu. Ama insanları öldürme gibi ve voodoo büyüleri yapma gibi bir garip bir huyu vardı. Öbür tarafa geçmek için sayısız insan öldürmüş ve Rose'u çağırmış. Rose'dan istediği şey ise öldükten sonra en güçlü olmak istediğini söyler. Rose bu noktada cehennemden dünyaya geçebilen, daha doğrusu çağrılabilen nadir iblislerden arasında olduğunu bilmeniz gerek. Bir de ben bir yıl önce Alistair'ın hikayesini yaptığımda bana kıçından uydurma diyenler vardı. Bu arada teorimin %90'ı tuttuğu için o anda yani ben size kapak olsun diyorum bana bu şekilde ithafta bulunanlara. Yani siz anladınız. Neyse, bence Alistair'ın hikayesine dair yaptığım videoyu izlemende fayda var diyerekten Rose ile anlaşma yapar ve Alistair Rose'a ruhunu satar ve en önemlisi geyik sanılarak vurularak öldürülmüştür. 7 yıl boyunca kaybolmasının sebebi ise Rose'un radyodan çekilmesini istemesi sebebiyleymiş. Ve bunun akabinde Rose ve Alistair arasında geçen düetin arkasında Rose bildiğiniz Alistair'a sen benim köpeğimsin der. Tabi sahnenin hemen sonrası Alistair öfkeyle düşünürken bir yol arar ve aklına garip bir düşünce gelir.
Bu başka bir videonun konusu olduğu için sadece üstünkörü geçeceğim arkadaşlar. Bankta şöyle bir şey yazar. Susan'ın anısına keşke tekrar ölse diye bir yazı bulunmakta. Hatırlamayanlar için final bölümünde çatlak yamyam bir Susan vardı. Sanırsam Melek Savaşı'nda bu ölmüş. Ona ithafen bir gönderme yapmaktalar. Ama asıl olay kendi sorunlarımı kendim çözebilirim dediği kısım. Bakın arkadaşlar, sahne Morningstar ailesine çevrilir. Bakın, bir takipçim şöyle bir yorum atmış ve bence bu teori oldukça geçerli buldum. Ben de sırf bu yorum üzerine bir sonraki teori videomu yapacağım. O yüzden ona buradan çok teşekkür ederim. Onun söylemine göre ruh Rose'a ait. Evet, ama aslında Rose'un ruhu da Lilith'e aittir. Yani dolaylı olarak yine Alistair'ın sahibi Lilith'tir. Tabi bunun geçerli bir sebebi vardır, o yüzden bu videoyu başka zamana saklıyorum. Neyse, Alistair kötü planını gerçekleştirmek için Vox'un yanına gider. Ama sahne hemen sonrası Charlie ve Nifty'ye döner ve aşırı tatlı bir şekilde anime şarkısı söyler. Demek ki Nifty büyük ihtimalle Koreli ve harika bir sahneydi bu arada. O yüzden yine favori karakterim Nifty olduğunu söylüyorum sizlere. Bu arada senin favori karakterin kim ve neden yorumlara yazmayı unutma. Hemen sahneye Vox ve Alistair karşılaşmasına geçer. Asa hala daha çalışır durumda değildir. Alistair ise çok zayıftır. Vox ve V'ler yani üçü Alistair'a dalar, buna rağmen iyi dayanır ama perişan olur. Bu esnada kurtarıcı melek Nifty, Alistair'ın başının dertte olduğunu anlar ve Husk'ı alır. Bunun sebebini anlayamadım arkadaşlar. Çünkü neden bilmiyorum ama Husk'ı aldı ve Nifty neden Alistair'ı bu kadar çok önemsiyor çözemedim. Bu arada Nifty olmasa Alistair patates olurdu ki oldu da yani neredeyse, ama Nifty Valentino'yu bıçaklaması da bu sahnelerin arasında en iyi ve en tatlı sahnelerden bir tanesiydi. Tabii bu sahnenin sonunda Vox Alistair'ı sıkıştırır ve bunun akabinde Husk ve Nifty de sıkıştırılır. Alistair çok radikal bir karar vererek Vox'la anlaşma yapmak istediğini söyler. Ancak anlaşmanın akabinde arkadaşlarını bırakması istediğini ve en önemlisi ise Charlie'ye hiçbir koşulda dokunmamasını söyler. Ve akabinde maalesef ki Alistair kendini Vox'a teslim eder, bir köle gibi sağdan sola dolaştırılır ve rezil rüsvan olur. Yani biz tanrı olarak gördüğümüz adamı bildiğiniz bir patates, böyle köpek, ne bileyim bir kukla gibi bir sağdan soldan böyle rezil rüsva olduğu bir sahne görürüz. Yani bu videoyu yapacağıma ikinci sezon hiç çıkmasaydı daha iyiydi. Neyse. Ama kesin Alistair'ın bir planı vardır. O da başka bir videonun konusu. Bu aşağılanma merasimi bittikten sonra Valentino ile Vox'un yatakta yaptıkları sohbeti görürüz. Tabi işin kötü tarafı, bu ikisinin yaptığı şeyleri Alistair izlemek zorunda kalır ve aşırı derecede rahatsız edici bir sahneyle karşılaşırız. Tabi ana hikayeye dair şöyle bir şey daha öğreniriz. O zamanlar, yani 70 yıl önce, Vox daha koca kafalı bir TV iken Alistair ile arkadaşlarmış ve arkadaşlık kurmak istemişler. Daha doğrusu böyle ortaklık kurmak istemişler. Ama Alistair onunla alay etmiş ve haliyle de Vox'u kendisine düşman etmiş. Tabi bu noktada özellikle Alistair'ın yaptığı bir şey var arkadaşlar. Bu iki farklı şey etki edecek. Birincisi, tabiri caizse Vox ve Alistair'ın anlaşmasının akabinde aslında Alistair Vox'a ruhunu satmıştır. Yani belki Rose ile olan anlaşması bitmiştir. İkincisi ise en önemlisi bence, Alistair Vox'u iğneleyerek ve ona bazı şeyler söyleyerek özellikle V üçlüsünü dağıtmak istemiştir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Onun söylemine göre Valentino ve Velvet olmasa sen bir boka yaramazsın demek istiyor. Ama Vox bu durumu karşılayamıyor, yani kaldıramıyor aslında. Ve akabinde ilerleyen bölümlerde özellikle Alistair'ın ekmiş olduğu bu nifak tohumu sayesinde belki de V üçlüsünün dağıldığını göreceğiz. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler, yorumlara yazmayı unutma. Çünkü çok daha fazla teori videoları yapacağız ama senin desteğine çok ihtiyacım var. Bu yüzden başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.